Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir piyasa eğitimi vermek istiyordum fakat buna çok zaman ayıramadım, fırsat bulamadım. Onun için bu şekilde videolar çekerek sizinle paylaşacağım. Umarım kendinize fayda sağlarsınız. Ne yapacağız? İlk başta PLC'nin projesinin oluşturulması. Proje nasıl oluşturulur? Hangi adımlar üzerinden geçilir? E, Burada proje oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerekir? PLC projesinin oluşturulması. Daha sonra oluşturmuş olduğumuz PLC projesinin simülasyonda çalıştırılması. Online izlenebilmesi. Ardından SCADA ile HMI ile haberleştirilmesi. SCADA'nın ayarlarının neler olduğu. Sırasıyla bunları farklı farklı videolarda anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Dediğim gibi bugün PLC'den başlayacağız. Onun için Semantic Manager programını açıyorum. Ben kullandığım versiyon 5.5, farklı versiyonlarda kullanabilirsiniz ama arasında çok ciddi farklar görmeyeceksiniz. Hatta belki hissetmeyeceksiniz bile. Boş bir ekran geldi karşıma. Mevcut projelerinizi açmak istiyorsanız dosya aç butonunu kullanıp elinizde başka projeler varsa inceleyebilirsiniz veya Siemens'in library'sinden, kütüphanesinden inceleme şansınız olacaktır. Şeye basıyorum. Yeni New Project butonuna basıyorum. Temiz sayfaya ve karşıma bu ekranı çıkartıyor. Projemize isim vereceğiz. Eğitim PLC diyorum. Alt tarafta Storage Location dediği yer bizim bu projemizi bilgisayarda nereye kaydedeceğini gösteriyor. Program File Siemens Step 1 SCD Proj. Bu Siemens'in standart projelerini kaydettirmek istediği dosyadır. İsterseniz browse deyip farklı bir noktaya, farklı bir yere projenizi açabilirsiniz. Tercih meselesi. OK dediğimde karşıma sadece ismiyle yeni proje sayfası çıkmış oluyor. Herhangi bir şey yok. Menülerinde işte offline, online görünüm, alt kırılımları gösterme, görüntüleme şekilleri veya Net Pro'ya geçiş, bunların hepsinden bahsedeceğim. Simülasyonu çalıştırma, farklı pencerelerde açma gibi menüleri var. Şu anda zamanı geldikçe hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Onlarla çok işimiz yok. Yapmamız gereken öncelikle buraya bir istasyon eklemek. Insert New Object menüsünü kullanıyoruz burada. İstasyon eklerken şunu açıklamak isterim. Belki piyasada çok daha fazla SCD-300 kullanılıyor. İnsanlar daha çok SCD-300'e alışkın. Bunun bir sebebi fiyat olarak daha uygun olması ve programlama dili herkesin aşina olduğu Ladder kullanılması sebep olabilir veya STL'in. Biz ağırlıklı olarak SCD-400 kullandığımız için benim buraya oluşturacağım istasyon SCD-400 olacak açıkçası. Neden? Çünkü ilerleyen videolarda kullanmakta olduğumuz CFC programlama dilinden de bahsedeceğim. SCD-300 maalesef bunu desteklemiyor. Yani Siemens bunu bu şekilde yapmış. SCD-300'de CFC kullanamazsınız. CFC kullanacaksanız veya kullanılan bir sisteminiz varsa bu 400 serisi olmak zorunda. İşte 400 serisi, 3 serisi, H station'lar, PC station'lar, daha deminki bahsettiğim SCADA ekranı, OS client eklemeler hepsi projeye buradan ekleme yapılıyor. Bu menünün altından Insert New Object'ten. Şimdi SC400 istasyonumuzu ekliyoruz. Karşımıza bir 400 istasyonu geldi. Şurada da görebiliriz. Fakat bu 400 istasyonun hala içi boş. İçi boş dediğimiz yani bizim PLC konfigürasyonumuz nelerden oluşuyor? Hardware kısmında bunu tanımlamamız gerekir. Kart oluşumu, CPU çevresindeki beraberinde çalışacağı kartları öğrenmesi gerekiyor. Onun için bunu nerede yapıyoruz? Hardware menüsünün altında yapıyoruz açıkçası. Hardware menüsünü çift tıkladım. Menüyü çift tıkladığımda yine karşıma boş bir sayfa geldi. PLC yapısında normalde hardware'inde nasıl şekillendiriyoruz? Öncelikle olması gereken bu kartların üzerinde çalışabileceği bir rack'ı sisteme göstermektir. Rack dediğimiz bu cihazın üzerine power supply, CPU, işte interface modüller veya I/O kartları eklenebiliyor. Onun için ilk başta bu boş sayfamıza rack'ımızı koyacağız. Şimdi ben yine 400 istasyon seçtiğimiz için
Simatic 400 menüsünü açıyorum yanındaki artı butonuyla. Burada yukarıdan aşağı Siemens'te böyle bir şey var. Hani keşke rack'ı yukarı koysalardı. Uyulması gereken sıraya göre belki yapmak daha kolay olurdu ama rack menüsü burada. Görüyorsunuz. İhtiyacınız olan elinizde bir rack olabilir. Üzerindeki 6ES7 koduyla başlayan numarayı buraya yazarak, Find menüsüne yazarak arama tuşlarıyla bulabilirsiniz. Elinizdeki rack'ı bulmak istiyorsanız. Elinizde herhangi bir rack yoksa özelliklerine, teknik verilerine bakarak seçmiş olduğunuz rack'ı buradan tercih edebilirsiniz. Biz ağırlıklı olarak standart universal rack kullanıyoruz. UR2 diye geçiyor. 9 slottan ibaret. Üzerine tıkladığınızda altında detaylarını ve Siemens order kodunu size verecektir. Ben onun için şu anda bir standart UR2 rack seçiyorum. Rack'ım buraya geldi. Boş bir rack. Rack numarası gördüğünüz gibi şurada yazıyor. 0. Bunlar önemli. Sonrasında mutlaka yeri gelecek yeniden bahsedeceğiz. Haberleşme ayarlarında kullanılıyor. Rack numarası ve slot numarası. Slot numarası da 1, 2, 3, 4, 5 diye giden numaralardır. CPU'nun burada nerede olduğu, yani 3 numarada, 4 numarada, 5 numarada hangi slota takılı olduğunu bilmeniz gerekiyor açıkçası. Bu belli ayarları yapabilmek için. Yeri gelince yine oradan da bahsedeceğim. Rack'ımızı koyduk. Rack'ı koyduktan sonra normalde bu hardware yapısında ilk gelmesi gereken ekipman power supply olacaktır. Power supply nerede diyorsunuz? Açık açık power supply yazmıyor. Kısa yazmışlar bunlar. PS400 olarak görünüyor. Alt tarafta görebilirsiniz. Power supply modules. PS400'lere tıkladığınızda redundant PC'ler var. Redundant PC'ler işte birbirini yedeklemeli. Biri bozulsa da diğeri devreye girip durumu kurtarabiliyor. Standart power supply seçeceğiz. Ama bunların içerisinde de farklılık var. Yani 10 amperi var. 20 amperi var. 4 amperi var. Farklı farklı. İhtiyacınız neyse, arkasında ne kadar kart sürüyorsanız ona göre bir power supply seçimi yapabilirsiniz. Ben şimdi küçük bir farktan bahsetmek istiyorum. Çift tıkladığımda 10 amper 405 serisi power supply'ı 1 numaralı slota götürdü. Öncelikle bir sileyim. Oradan bahsetmedim. Gördüğünüz gibi ben power supply'ı tıkladığımda bana sadece 1 numarayı yeşil yapıyor. Yani bu kartın gelebileceği yerin burası olduğunu söylüyor aslında program. Ben bunu 2 numaraya, 3 numaraya, 4 numaraya koymak istesem de çift tıklamayacağım, elimle götüreceğim. Zaten koymama izin vermeyecektir. Gördüğünüz gibi the module can be inserted only the slot 1, yani slot 1'e sadece koyabilirsiniz diyor. Slot 1'den başka tercih imkanımız yok power supply için. Power supply'ı koyduk fakat gördüğünüz gibi burada 2 numara kayboldu. 1, 3, 4, 5 diye gitmeye başladı. 2'yi ortadan kaldırdı. Bu ne demek? 405 serisi 10 amperlik bir power supply bizim rack'ımızda 2 adet slot kaplıyor. 1 ve 2 numarayı meşgul ediyor. Onun için 3'ten başlattı direkt. 4 amper koysaydık ne olacaktı? Onu da görelim. 4 amperi getiriyorum. Gördüğünüz gibi tek bir slot üzerinde çalışmasına devam edebiliyor bu. 2 numara boşta. Bu şekilde kalsın. Biz simülasyon yapacağımız için şu anda realde herhangi bir power supply veya güç ihtiyacımız olmadığı için çok önemi yok bizim açımızdan. Power supply'ımızı koyduk. Power supply'dan sonra neyi koyacağız? CPU'yu eklemem gerekiyor. Bir CPU seçeceğim. CPU'nun içerisinde de farklılıklar var. 412, 413, 414, 416 serileri veya yanında DP, PN veya PNDP gibi bazı yazılar görebiliyorsunuz. Nedir bunlar? DP portu olanlar Profibus destekli CPU'lardır, işlemcilerdir. PN portu olanlar TCP/IP portu var üzerinde. Ethernet portu var. Ethernet portunu direkt CPU üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Biz Profibus'ı sıklıkla, yoğunlukla kullandığımız için Profibus'lı bir CPU seçmeyi düşünüyorum. 414 serisi bizde ağırlıklı olarak kullanılıyor. 414'e 2 DP. Bunların içerisinde de işte G000102 veya şurada göreceğiniz gibi versiyon 1.1.1.2.3.0 gibi farklılıklar var. CPU'nun üzerinde bu detayların hepsini görebilirsiniz. Yani elinizdeki CPU'nun 6ES7 kodunu alıp buraya yazdığınız takdirde sizi doğru tercihe zaten götürecektir. Yanlış bir şey seçmemeye çalışın, sorun yaşayabilirsiniz. Doğru versiyon numarası veya doğru ürün koduyla ihtiyacınız olan CPU'yu gördüğünüz gibi ben CPU'nun üzerine tıkladığımda
bana burada 2 numaraya, 3 numaraya, 4 numaraya herhangi bir yere koyabilirsin diyor. Burada herhangi bir ayrım yapmıyor açıkçası. CPU'ların arasındaki farklılıklar ne? Bu seriler arasında işte work memory'si, load memory'si veya üzerindeki DP portu, PM portu, harici bellek kartları vesaire gibi farklılıklardan oluşuyor. Bunların hepsini Siemens'in support sitesinde görebilir, detaylarını inceleyebilirsiniz. Ben şimdi buradan versiyon 3.0'ı 1 seçili olduğu için oraya koyamam dedi. 2 numarayı seçiyorum. Çift tıkladığımda CPU'mu oraya götürdüm. Profibus kullanacağız dedik. DP portlu, yani şurada 414.2 DP portlu bir CPU seçtiğim için çift tıkladığımda bana direkt Profibus interface penceresini açtı. Bu ne demek? Yani senin CPU'nda DP portu var. Bu şu anki ayarlarda not network diyor. Kullanılmıyor diyor. Bunu bu şekilde bırakacak mısın? Okey deyip geçebilirim. Yoksa kullanacak mısın? Biz kullanacağımızı söyledik. Profibus adresinin 2 olduğunu belirtiyor. Buraya diyorum ki yeni bir Profibus hattı oluştur sen bana. İsmini soruyor. Profibus 1 olarak kalsın mı? Bu şekilde bırakabilirsiniz veya bir isim verebilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? İşte sahada Profibus hatlarını ayırmaya çalışıyoruz zaman zaman. Kimisi sadece ET200'leri dolansın, diğeri sürücü tarafını, motorları dolansın. Bunu da o mantıkla ET200 Profibus'ı diyebiliriz. Network settings ayarlarını yapmamız gerekir. Daha doğrusu yapmamız gerekir demeyeyim. Gerekebilir. Yapmak istersek değiştirebiliriz. O ayarlar da burada. Standartında hiçbir şey yapmazsanız 1.5 megabitte 126 adet arkasında slave cihaz bağlanacak şekilde ayarlarını size verecektir. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. 126 değil, daha düşük bir sayıya çekebilirsiniz. 14 tane kalsın. 14 cihazlık 1.5 megabit üzerinden bir şey istiyorum ben. Profibus hattı istiyorum. 1.5 megabit olması, dediğim gibi, standartta gelen değer budur. Eğer ki bunu 500 kilobit per second veya 187.5 kilobit per second yaparsanız kablonun mesafesiyle ters orantılıdır. Buradaki değer düştükçe kablo mesafesi uzar. 3 megabitleri 6 megabitleri çıkarsanız kablo mesafenizi kısaltmak zorunda kalacaksınız. Teknik data verilerinde bu mesafelerle ilgili bilgiler veriyordu. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Merak edenler sitesinden araştırabilir Profibus özelliklerini. Ama 1.5 megabit büyük oranda işinizi görecektir. Değişiklik yapılmasına çok gerek kalmıyor açıkçası. Bus parametrelerinde profilimiz DP olarak kalacak. OK dediğimde ET200 support'un ET200 adında 1.5 megabit per second'da çalışacak bir Profibus hattını bana oluşturacağını söylüyor. Koyduğum zaman gördüğünüz gibi buraya bir hat çıkardı. ET200 DP Master System diye. Bu bizim CPU üzerindeki Master Profibus hattımız. Hattın ucunu kontrol ettiğinizde nereye bağlı? DP portuna bağlı. Yani sahadan gelen Profibus hattı CPU üzerindeki DP olarak üzerine isim yazılmış olan X2 numaralı porta takılmak zorunda. Bunu hemen altında çok benzer bir MPI DP portu var. Kabloyu gidip bu tarafa takarsanız haberleşme sağlayamazsınız. MPI DP nedir? Ondan da kısaca bahsedelim. MPI DP aslında konfigüre edilebilir bir port. Şu anki ayarlarında MPI olarak gelmiş. MPI Multi Point Interface diye geçiyor. İşte bir Ethernet kartınız yoksa CPU ile haberleşmekte bu portu kullanabilirsiniz. Bilgisayarınıza taktığınız bir adaptör sayesinde MPI port, TC MPI adaptörü, bu adaptör sayesinde işte projenize online olabilirsiniz, yüklemesini yapabilirsiniz, SCADA'nızı bu port üzerinden çalıştırabilirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Diyelim ki sizin 2 adet Profibus hattına ihtiyacınız var. Yani 1 adet Profibus hattı sizin projenizde yeterli değil. O zaman sağ klik yapıp Object Properties dediğimde gördüğünüz gibi interface type'ını MPI olarak bana gösteriyor ama buradaki ok işaretinden ben bunu Profibus'a çevirebiliyorum. Profibus'a çevirdiğim zaman da diyor ki senin bu Profibus hattın şu anda not network kit. Ben onu, burası da motorlarıma gidecek bir Profibus hattı olsun diye değiştiriyorum.
1.5 megabitteymiş. 500 kilobit per second olsun buna. Değişiklik olsun. Çok önemli değil. 1.5'da da bırakabilirdim. İkinci adet bir Profibus hattım oldu. OK dediğimde gördüğünüz gibi toplam bir CPU'dan 2 adet Profibus hattım çıkıyor. Bu zaman zaman hayat kurtarıcı da olabilir. Normalde MPI'de tuttuğumuz bu portu Profibus hattı için kullandığımız bir Extended modülün arızalanması, bozulması, yedeği olmaması durumunda bu portu Profibus'a çevirip durumu kurtarabilirsiniz. Bizim şu anda böyle bir şeye ihtiyacımız olmadığı için ben bunu tekrar MPI'de bırakacağım. MPI şekliyle kalsın. Evet, power supply'ımızı koyduk. CPU'muzu koyduk. Profibus hattımızı ayarlarını yaptık. Ne yapacağız? CPU'muzda yine ağırlıklı olarak kullandığımız haberleşme protokolü olarak Industrial Ethernet için bir kart eklememiz gerekiyor. Çünkü bizim bu CPU'muz sadece DP modeliydi. PN yoktu üzerinde. PN DP de seçebilirdik. Ama bu kartları ağırlıklı olarak kullandığımız için bunu koymak istedim. Communication prosesör diyorum. Burada da CP olarak geçiyor. Altta açıklamasını görebilirsiniz. Eğer ki elinizde numarası varsa yine buradan arayabilirsiniz. Olmadığını varsayarak ben buradan kendim seçeceğim. Industrial Ethernet'te 443'e bir kart alacağım. Bunların arasında işte firmware farklılıkları olduğu için bu numaralar değişiyor. Herhangi bir tanesini seçiyorum açıkçası. Çift tıkladığımda karşıma MAC adresini çıkardı. MAC adresi. Normalde bilgisayarlarınızda Ethernet kartlarınızda parmak izi olarak tanımlayabileceğimiz bir numara. Fakat PLC'de bu biraz durum farklı. Fabrika çıkışı cephe kartının üzerinde MAC adresi olmasına rağmen isterseniz bu numarayı kendiniz hardware yüklemesi yaparken buradan değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir şansınız var. Tabi değiştirilmesini tavsiye etmiyorum. Kartınızın üzerindeki numarayı buraya yazmanız en doğrusu. Eğer ki kartın üzerindeki numara silinmiş ise göremiyorsanız belki o zaman değiştirmek gibi bir durum çözüm olabilir. Ben işte kartın üzerinde standart her zaman burayı değiştirmeseydim gelen karşımıza MAC adresi bu oluyor. 080006 ile başlayan numara. Varsayalım ki bunu kartın üzerinde böyle bir numara yazıyor olsun ki onu buraya yazdığımı varsayalım. Neden gerekli ondan da bahsedeceğim. Daha sonra IP adresi. Kullanmış olduğunuz IP adresi sistemi neyse 192.168 değil 172 16 veya 172 24 89 olsun bizimki. Subnet maskı 255. Bunu bu şekilde bırakıyorum ama bakın hala Not Network'te New dedi. Ethernet 1 diyor. Yani ben buraya isim de verebilirim. Hatta şey olsun verelim. Process Network olsun. Buraya ben bilgisayarımdan programı online takip etmek için veya SCADA'yı haberleştirmek için bir network tanımlaması yaptım. IP aralığı 172.24. Diğer cihazlarımda buna göre konfigüre edip haberleştireceğim. Evet, OK dediğimde şey gibi Profibus hattı gibi burada bana herhangi bir şey göstermedi. Bu olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü hardware sayfasında Ethernet bağlantısını göremezsiniz. Onu görmeniz için NetPro'yu açmanız gerekecek. Şu anda büyük oranda hardware'imiz hazır. Eğer ki CPU'nuzun arkasında buraya koymanız gereken başka kartlar yoksa Profibus hattı tekrar konulabilir. Dijital input, dijital output, analog kartlar konulabilir. Bu sizin projenize göre şekillenecek bir durum açıkçası. Bunları yaptıktan sonra ne yapıyorum? Bir save var. Bir de save and compile butonum var. Arasındaki farklılık nedir? Save butonunda sadece yaptıklarımı save eder. Fakat compile butonunda eğer ki yanlış bir şey yaptıysak derlemesini yapar, kontrol eder ve herhangi bir hatayla karşılaştıysak bu hatayı bizim karşımıza çıkartır. Ben save and compile dedim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata çıkartmadı. Onun için şu anda burayı bu şekilde bırakabilirim.